Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için tığ işi kare motiften bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bebek patiğinin önlerden, yandan ve arkadan görünümü bu şekilde. Modelin anlatımını yaparken anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna sihirli halka yaparak başlayalım. 3 adet zincir. Halkanın içerisine yapmış olduğumuz ilk başlangıç zinciri ile birlikte toplam 16 tane ikili trabzan yapalım. ...16 adet ikili trabzanı yaptım ve sihirli halkanın ipini sıkıştırarak ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak gri renk sırasını tamamlamış olacağız. Bir adet zincir ve ipi burada kopartarak bir sonraki renge geçiş yapalım. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 3 adet zincir ve aynı boşluğun içerisinden 3 kez ilmek yükseltelim. Tığdaki ilmeklerin tamamını toplayalım. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesinden 3 kez ilmek yükseltelim. Bir zincir ve sonraki trabzanın tepesinden tekrar fıstık yapalım. Bu şekilde aralarında bir zincir ile yan yana toplam 16 adet fıstık yapacağız. Toplam 16 tane fıstık yaptım ve en son bir zincirden sonra ilk yapmış olduğumuz fıstığın tepesinden kaydırma, bir adet zincir yaparak ipi burada kopartalım ve 3. renge geçiş yapalım. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki fıstığın ortasından başlayabilirsiniz. Üç adet zincir ve aynı boşluğun içerisinden ilmek yükselterek önce yarım trabzan, bu işlemi 3 kez tekrar edeceğiz. Tığda bekleyen 4 adet ilmeğin hepsini birlikte kapattım. 2 adet zincir, sonraki iki fıstığın ortasına toplam 4 tane önce yarım trabzan, ve tığda bekleyen ilmeklerin tamamını kapatalım. 2 adet zincir, sonraki iki fıstık ortası ve aynı işlemleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna ulaştım ve son boşluğun içerisine de deseni yaptım. İlk yapmış olduğumuz desenin tepesinden kaydırma yaparak ve bir zincirden sonra da ipi burada kopartacağız. 3 sırayı bu şekilde yapmış olduk.
Şimdi tekrar yeşil ile devam edeceğiz. Herhangi bir iki desen ortasından başlayabilirsiniz. 3 adet zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan yapalım. Sonraki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Sonraki boşluğa 3 tane yarım trabzan. Sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Ve şimdi buraya köşe yapacağız. Önce 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan yapalım. Ve burada ilk başlangıçta yapmış olduğumuz 3 adet üçlü trabzan birinci köşe olmuş oldu. Ve birinci köşeyi yarım yaptık. İkinci köşeyi yaptık. Şimdi diğer kenar için her boşluğa sırayla 3 ikili trabzan, 3 yarım trabzan, 3 ikili trabzan, köşelere ise 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 3 tane üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna ulaştım. Birinci yarım köşeyi tamamlamak için son boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir ve ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir, ipi burada keselim ve birinci aşamayı tamamlamış olduk. Şimdi beyaz renk ile devam edeceğim. Ve ipi kopartmış olduğumuz nokta yukarıda kalacak şekilde sağ tarafta ve sol taraftaki iki köşe arasında üçgen biçiminde ikili trabzanlar yapacağız. Köşede yapmış olduğumuz iki zincirden birincisinden ipi sabitleyelim. 3 adet zincir, köşedeki ikinci zincirin tepesine ikili trabzan, alttaki 3 tane üçlü trabzanın tepesine yan yana 3 ikili trabzan, şimdi buradaki köşe noktaya gelene kadar buradaki her bir 3 tane trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak orta boşluğa kadar devam edelim. Yani hem ikili trabzanların hem yarım trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzanların tepesine ikili trabzan yapacağız.
2 zincir boşluğuna 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve diğer 2 zincir boşluğuna gelene kadar sağ kenarda yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz ve tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapacağız. Köşedeki 2 zincirin tepesine yan yana 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve beyaz rengin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. 2 adet zincir, deseni çeviriyorum. İlk boşluğu atlayarak ikinci boşluktan itibaren 2 zincir boşluğuna kadar tüm trabzanların tepesine ikili trabzan, boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, tekrar sol tarafa dönüş yaparak bütün trabzanların tepesine ikili trabzan yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna ulaştım. Son birkaç tane trabzanı da birlikte yapalım. Ve son trabzanı ise buradaki zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlamış olduk. 2 adet zincir, tekrar deseni çeviriyorum. İlk boşluğu atlayarak ikinci boşluktan itibaren alt sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Orta boşluğa gelene kadar tüm trabzanların tepesine ikili trabzan, boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, sol taraftaki trabzanların tepesine ise ikili trabzan yaparak kareyi yükseltmeye devam edelim. Beyaz renk ile kareyi yükselttim ve ilk yapmış olduğumuz motiften sonra toplam 10 sıra ikili trabzan yaptım. Son sırayı ise bir sıra sık iğne yaparak tamamladım arkadaşlar. Buradaki köşe noktasına hiç zincir yapmadan 5 tane yan yana sık iğne yaptım. Diğer altta görmüş olduğumuz tüm trabzanların tepesine yine sık iğne yaparak devam ettim. Sıranın sonunda da bir zincir yaparak ipi burada kopardım. Buradaki sık iğneyi yapmamdaki amaç santimetre olarak ölçüyü tutturmamızdır. Ve yapmış olduğumuz bu karenin ölçüsü 14,5 ya da 15 santimetre olması gerekiyor. Patiğin yaş ya da ay grubunu büyütmek veya küçültmek için yukarıda paylaşmış olduğum ayak uzunluk ölçüm tablolarından faydalanabilirsiniz. Ve şimdi patiğin dikim aşamalarına geçeceğiz. Dikerken ön yüzden dikeceğiz ki patiği katladığımız zaman buradaki desen dışarıya gelsin. Şu şekilde önden dikeceğiz. Üçgen katlayalım. Burası boğaz kısmını oluşturacağı için yaklaşık 8 santimetrelik bir alanı boş bırakacağız. Patiğin arka tarafını dikelim. Topuk bölümünde zikzaklar oluşturarak dikmeye devam edeceğiz. Ve parmak uçları için de yaklaşık 7 santimlik bir alanı boş bırakacağız. Burayı birleştirerek hem üst noktayı hem de alt noktayı dikerek patiğimizi tamamlamış olacağız.
Evet, patiğin tüm dikim aşamalarını tamamlamış olduk. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Patiğin taban ve parmak uçlarında kalan bölüm. Bakın buradaki desenin arka yüzü. Ama boğaz kısmı katlanacağı için katladığımız zaman ön tarafa gelmiş olacak. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.